Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü test konuğumuz benzinli motoruyla Opel Astra olacak. Aracı bize tahsis eden Isparta Opel Mustang'a da çok teşekkür ediyorum. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Her zaman olduğu gibi anahtarla başlayalım. Anahtarın özelliklerini anlatayım size. Aracın yanına yaklaştığınızda kapılar otomatik olarak açılıyor. Uzaklaştığınızda da kapılar otomatik olarak kapanıyor. Bu güzel bir özellik. Anahtar cebinizdeyken herhangi bir düğmeye, tuşa basmanıza gerek kalmayacak. Öncelikle renginden biraz bahsetmek istiyorum. Aracı ilk aldığımda bu araba beyaz mı dedim, fakat beyaz ve siyahın o kadar güzel uyumu var ki size bunu gerçekten anlatamam. Aracı ışıklı bir ortamda mutlaka görmeniz gerekiyor. Opel'in yeni yüz tasarımı bu araçta da var. Bu arada biliyorsunuz elektrikli Astra, Corsa ve Mokka'nın testlerini daha önce yapmıştık. O videoları da kanalımda bulabilirsiniz. Aracın ön tasarımına baktığınızda Opel'in yeni yüzünü burada görüyoruz ve yenilikçi tasarım var. Nerede? LED farlarda, ön tarafta 360 derece kamera sisteminin kamerasında ve tabii ki radar ve kamera sistemlerinde. Motor kaputunda ön tarafta keskin bir şekilde başlayan, arkaya doğru kaybolan çok güzel bir hat var. Sürüş esnasında da bu hattı görüyorsunuz. Sis farlarımız ve park sensörlerimiz ön tarafta bulunuyor. Piyano siyahı rengi gerçekten çok güzel bir kontrast oluşturuyor aracın ön kısmında. Aracımız Ultimate donanıma sahip ve 18 inçlik jantlarla birlikte geliyor. Jant tasarımını çok beğendim. 225-40-18 çapında Michelin Primacy 4 lastikler bulunuyor. Bu lastiklerin viraj ve fren performansını merak ediyorum. Aynalarımız şık tasarlanmış, ışıklandırması gayet güzel ve alt tarafta 360 derece kamera sistemini destekleyen kameralarımız bulunuyor. Araca yandan baktığımızda çok fazla yüksek olmadığını ve sportif bir yapıda olduğunu görüyoruz. Üstte bir sunroofumuz var. Onun ne kadar açıldığını da hemen göstereyim size. Yeterli bir açıklık sunuyor. Ön tarafta aerodinamik bir parçamız bulunuyor. Köpek balığı sırtı bir antenimiz var. 3. stop lambası Formula 1 araçlarını andırıyor. Spoilerimiz çok şık dururken hemen yan taraflarında 2 tane aerodinamik parça var. Bu parçalar sayesinde arka camlarınızda pislik oluşumu azaltılmış oluyor. Opel amblemi aynı zamanda bagajı açmamızı sağlıyor ve Astra yazısı çok şık duruyor. Tamponun altında yine siyah bir parçamız var. Park sensörleri de buraya gizlenmiş ve aynı zamanda sis farımız da aşağıda bulunuyor ve bu da gerçekten güzel bir görüntü sağlıyor. Arka stop lambaları da yine LED teknolojisine sahip, ışıklandırması gerçekten çok şık ve teknolojik. Egzoz çıkışımız gizlenmiş. Arkada torsiyon çubuğu bulunuyor. Keşke bu araçta bağımsız arka süspansiyon olsaydı dedim. Tamponun uç noktalarına yerleştirilmiş reflektörler hem biraz daha geniş durmasını sağlıyor aracın hem de çok güzel görünüyor. Şimdi hemen bagajımıza bakalım. 422 litrelik bir bagaj hacmimiz var. C sınıfı için sınıf standartlarında diyebiliriz. Burası 2 kademeli. Üst kademedeyken valizlerinizi rahatlıkla yükleyip araçtan alabilirsiniz. Alt tarafa koyduğunuzda bagaj hacminiz biraz daha genişliyor. Bagajda bir adet LED lamba bulunuyor. Malzeme kalitesinin güzel olduğunu söyleyeceğim. Kancalarımız var. Üst tarafta malzemelerinizi koymak için askılığımız bulunuyor. Toplamda bu arada 4 tane kancamız var. Bagajın altında yine malzemelerinizi koymak için epey bir alan var. Lastik tamir kiti de içeride bulunuyor. Yedek bir lastiğimiz yok. Yeni araçlarda artık kullanım kılavuzu gelmiyor. Bu şekilde flash diskle size veriyorlar bunu. Koltukları yatırdığımızda 1322 litrelik bir bagaj hacmine erişebiliyoruz. Üst taraftaki panzotu da buradaki saklama yerinin altına koyduk. Neredeyse düz bir zemin elde ettik. Şimdi arka koltuklara bakalım. Ön koltuk elektrikli ve iniş çıkış yardım olduğu için şu an geride. Diz mesafesini yan tarafta göstereyim. Baş mesafesi şöyle göstereyim. Gayet yeterli. Boyum 1.85. Kol dayamamız var. Dik duruyor. 2 tane burada bardaklık yerimiz var. Bagaja da erişimimiz bulunuyor. Deri koltuklarımız, üzerindeki desenler gerçekten çok şık. Isofix bağlantılarımız da bulunuyor. El tutamaklarımız var.
Okuma lambalarımız var 2 tane. Bunlar da LED. Tavan rengimiz siyah olmasına rağmen üst tarafta sunroof olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. 2 tane havalandırma çıkışımız var. Şiddet ayarlarını yapabiliyoruz. USB-C bağlantımız var. Bir malzemeliğimiz bulunuyor. Şaft tünelimiz çok fazla yüksek değil, neredeyse yok gibi diyebilirim. Hem yolcu hem de sürücü tarafında cepliklerimiz var. Koltuk desenleri ve malzeme kalitesi çok şık. Diz mesafesi de görmüş olduğunuz gibi yeterli. Arka kapılardaki malzeme kalitesine bakalım. Sert plastik, alcantara çok şık. Burada yine çok şık bir malzememiz var. Kolumuzu dayadığımız yerler gerçekten kaliteli. Kapı kolunun yine malzemesi gerçekten güzel. Burada bir saklama cebimiz var. Camlarımız tam olarak açılıyor mu? Bir de ona bakalım. Camlarımız tam olarak açılmıyor. Çok az bir mesafe var burada. Arabayı yıkattığımı unutmuşum. Gelelim ön konsola. 10 inç çapında 2 tane ekranım bulunuyor. Direksiyon tasarımı çok şık. Malzeme kalitesi yumuşak plastik, yumuşak. Tabii buralar sert. Kadife kaplı bir torpidomuz bulunuyor. Ön koltukların baldır ve yan destekleri çok güzel. Geri görüş aynamız çerçevesiz tasarlanmış. Işıklarımız LED lambalar kullanılmış. Bu da çok şık. Tabii ki sürücü tarafında da var. Ön camda ısıtma var arkadaşlar. Ön cam rezistansını bakın iç tarafta burada görebiliyorsunuz. Ön cam ısıtmayı buradan açabiliyoruz. Hemen ekrandan da bahsedelim. Koltuk ısıtmamız var. Direksiyon ısıtmamız bulunuyor. Aracın menülerine buradan girebiliyoruz. Kullanımı gayet kolay. Ekran kalitesi gerçekten çok güzel. Lah, sinek girdi. Burada bir gözlük kabımız var. İçi yine kadife kaplı. Bardaklığımız bulunuyor ve termosunuzu buraya koyduğunuzda gayet güzel hareket etmiyor. Ön tarafta kablosuz şarj ünitemiz, USB-C çıkışlarımız 2 adet bulunuyor. 12 volt çıkışımız burada bulunuyor. Start stop düğmesi şık tasarlanmış. Direksiyon tasarımını da beğendim. Tuşların hissiyatı çok güzel. Pedal shiftlerimiz var. Head-up display'i buradan ayarlayabiliyoruz. Sol tarafa çektiğimiz zaman ayna ayarı yapıyoruz. Ön tarafa aldığımızda ise head-up display burada çalışıyor. Bu arada şunu alalım. AGR sertifikalı hafızalı koltuklarımız gerçekten çok güzel. İniş ve biniş desteği var. Onları da göstereceğim size. Pedal setimizi de göstereyim. Ama önce çıkarmam lazım. Pedal setimiz de çok şık. Bu arada Ultimate yazısı çok şık duruyor. Gördüğünüz gibi motor tertemiz. Çünkü araba neredeyse sıfır. 1.2 litre, 130 beygir, 230 Nm tork veren PSA grubundan tanıdığımız motor var. Motor ve şanzıman uyumu çok güzel. Şanzımanımız 8 ileri ve konfor odaklı. Malzeme kalitesi olarak baktığımızda yalıtım malzemelerinin kullanıldığını görüyorum. Üst tarafta da hem ısı hem ses yalıtımı yapılmış. Şimdi aracı çalıştıralım, bakalım nasıl bir ses verecek. Motor 3 silindirli, çalışma karakteristiği biraz böyle homurtulu diyeyim. İçeride de zaten belki bu ses biraz yansır size. Şimdi kapatalım. Bu arada burada bir amortisör olsa tabii ki güzel olurdu. Ses yalıtımına bakalım. Gayet yeterli. Şehir içi turumuz için aracımıza binelim. Emniyet kemerimizi bağladık. Aracı çalıştırdık. Koltuk hemen ön tarafa geliyor. Ayarlamış olduğum yere. Kol dayamadan bahsetmemiştim. Burada güzel bir kol dayamamız var. İçi gayet yeterli. Soğutması bulunmuyor. Sunroofumuzu da kapatalım, ses yapmasın. Perdesi de var. Onu da şöyle göstereyim. Perde elektrikli değil. Vites seçicimiz, daha önce de bunu görmüştük Opel modellerinde. Gayet şık tasarlanmış. D'ye aldık. Sürüş modlarını yine buradan değiştirebiliyoruz. Tabii ki elektrikli park frenimiz var. Bu arada hemen size 360 derece görüş sisteminden bahsedeyim. Netliği çok güzel. Direksiyonu sağa çevirdiğinizde mercek de sağa çevriliyor. Gideceğiniz yeri görebiliyorsunuz. Sola çevirdiğinizde yine aynı şekilde. Netliği çok iyi. 360 derece görüş sisteminin de yine bu şekilde sağ, sol, ön, arka. Ön kamerada da yine ne tarafa gideceğinizi görebiliyorsunuz ve kamerada o yöne doğru dönüyor. Direksiyonu bu arada sona dayadığınızda çok güzel bir yumuşaklık var burada. Vitesimizi D'ye almıştık. Şimdi devam edelim. Gözlüklerimizi de tabii ki takalım. Ön tarafı güzel bir şekilde görüyorum. 360 derece görüşte hemen yan tarafta. Görüntü akışı çok net. Özellikle şehir içerisinde çok işinize yarayacaktır. Şehir içi turu olduğu için hemen ben Eco moda geçeyim. Eco modu aldığımda yeşil bir ekran geliyor karşıma. Direksiyon biraz daha yumuşak ve aynı zamanda gaz pedalı tepkileri çok daha yavaş oluyor. Tamamen ekonomi odaklı oluyorsunuz. Görüş olarak baktığımda ön camda, yan camlarda herhangi bir problem yok. Arkada tabii ki biraz görüş kısıtlı fakat kamera destekleri gerçekten
işe yarıyor az önce görmüş olduğunuz gibi. Bozuk zeminlerden geçerken çok iyi bir izolasyon var amortisör sisteminde. Kesinlikle bir ses duymuyorsunuz. Güzel bir şekilde filtre edilmiş. Tatlı sert diyebileceğim bir ayarda. Fren pedalının hissiyatı da çok güzel. İçeride malzeme kalitesi, kullanım kalitesi gerçekten çok güzel. Biliyorsunuz Astra yıllardır Golf ile hep yarışır. Bir liderlik yarışının içindedir. Bence gerçekten Golf kalitesini, Golf standartlarını yakalamak için Opel mühendisleri de çok çalışmış. Elektrikli Opel Astra'yı da çok beğenmiştim. O da elektrikliyi aratmıyor açıkçası. Aracın kendi navigasyonu var. Tabii ki Apple CarPlay ve Android Auto'ya da kablosuz olarak bağlanabiliyorsunuz. Kabin gerçekten sessiz. Çift bölgeli klimamız da tabii ki bulunuyor. Bakın mesela yan tarafta kamyon geçiyor fakat kamyonun sesini kabinin içine gerçekten almıyor. Aracın izolasyonuna çalışmış Opel mühendisleri. Motor biraz homurtulu çalışıyor demiştim. Özellikle alt devirlerde bunu hissediyorsunuz. Vites geçişleri konfor odaklı. Vites geçişlerinde hissetmiyorsunuz. Kırmızı ışık yandı. Start stop sistemi devreye girdi. Bakalım ışıklar yandığında nasıl çalışacak? Klimamız çalışmaya devam ediyor. Titreşimsiz, sessiz bir şekilde ve hızlı bir şekilde çalıştı. Şu an ekranda öndeki aracı görüyorum. Onu da bir Astra olarak görüyorum. Bakın frene basıyorum. Freni simüle ediyor. Bu tarz küçük detaylar gerçekten çok hoşuma gidiyor. LED farlarımız var dedik. Şimdi onu hemen size göstereyim. Ve ambiyans ışıklandırmalarını da göstermek için kapalı bir alana geldik. Sağımızda solumuzda engeller olduğu için, dubalar olduğu için hemen onları güzel bir şekilde uyarıyor. Uzun far asistanı da bulunuyor bu arada. Şimdi ambiyans aydınlatmasını göstereyim. Ayarlardan kişiselleştirmeye geldikten sonra iç mekan rengine geliyoruz ve buradan istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Kapı kollarında bu gözüküyor şu anda. Kamerada muhtemelen yansıyordur. Farklı renklerde seçimler yapabiliyoruz. Vitesi geriye aldığımda sağ ayna aşağıya iniyor. Bu da sevdiğim güzel bir özellik. Arkadaki araca yaklaştığımızda hemen bakın görüntü otomatik olarak değişti. İkaz verdi. Bu kadar dar bir alanda bile rahat bir şekilde manevra yapabiliyorsunuz. Görsel destek sayesinde. Dar bir yerden geçiyoruz. Yine uyarılar ve sistemler çok güzel çalışıyor. Kolay kolay sürtmezsiniz aracı bir yere. Telefonumu bağladım. Apple CarPlay'e de yine kablosuz bağlandım. Çok hızlı bir şekilde bağlandığımı söyleyebilirim. Ekran tasarımı çok güzel. Görüntü netliği harika. Tabela uyarı sistemi var. Bakın şu anda 20 olduğunu ve o hıza düşeyim mi diye bana sordu. Bu tarz güvenlik sistemleri de tabii sizi güvenli bir sürüşe sevk ediyor. Drive Assist'i açtım. Direksiyona müdahale etmiyorum. Şeridi çok güzel bir şekilde ortalıyor. Süratimi 60 ayarladım. Dur kalk özelliği var. Bakalım nasıl çalışacak. Direksiyonu hafiften bir tuttum bıraktım. Öndeki aracı gördü. Küçük bir müdahalede bulundum. Çizgiler çok belli olmuyor çünkü bakın okuyunca hemen düzeltti kendini. Geldi, yavaşladı. Güzel bir şekilde durdu. Harika. Mesafeyi biraz uzun ayarlamıştım. Mesafeyi de buradan kısaltabilirim. Öndeki araçlar hareket etti. Gaza basabilirim ya da burada play tuşu gibi bir tuş var. Ona basıp devam edebiliriz. Evet, Drive Assist yine açık. Bakın önüme araçlar geliyor. Fakat güzel bir şekilde müdahale ediyor. Şerit de güzelce tutuyor. Sağdaki araca çok yanaşmasın diye ben müdahale ettim. Düşük hızlarda bile bunu yapması güzel. Yine kırmızı ışık var. Bıraktım direksiyonu. Araçlar tam durmadığı için o da durmadı. Devam ediyor. Kör nokta uyarı sistemi güzel çalışıyor. Aynaların üzerinde. Zaten Drive Assist gibi sistemleri şehir içerisinde pek kullanmazsınız. Ben sadece kabiliyetini göstermeye çalışıyorum burada. Çünkü yoldaki çizgiler ne yazık ki iyi bir kalitede değil. Ne kadar silik bile olsa şeridi ortalıyor şu anda araç. Kırmızı ışık yandı. Güzelce aracı durdurdu. Start stop devreye girdi. Motor çalıştı. Öndeki aracın ilerlemesiyle beraber gaza bastım, devam ettim. Güzel. Öndeki araç hareket edince otomatik olarak aracı çalıştırıyor. İlerlemek için sizin komutunuzu bekliyor. Gayet güzel tasarlanmış. Bisikletliyi de gördü. Çarpışma önleme sistemleri gayet etkili. Şimdi Drive Assist'i devreden çıkartalım. Müzik sistemine bakalım. Müzik sistemi sadece yeterli diyebileceğim kadar iyi. Çok iyi değil. Bence bu kadar donanımlı bir araçta iyi bir müzik sistemi kesinlikle olmalıydı. Genelde bütün araçları da müzik sistemi olarak eleştiriyorum. Mazda aracımda Bose müzik sistemi var. O sistemin kalitesini bekliyorum açıkçası. En azından bir paket olarak araçlarda da sunulmasını istiyorum. Bakın burada bozuk bir zemin var. Gayet güzel. Mesela benim Mazda buradan geçerken yani iyi ses yapıyor. Burada iyi iş çıkarmış Opel mühendisleri.
ses yalıtımı anlamında. Şehir içi turunu hemen şöyle özetleyeyim size. Motor ve şanzıman uyumu çok güzel. Herhangi bir problem yaşamadım. Klimamız sürekli açıktı. Şehir içinde aracı sakin kullanırsanız 7,5-8,5 litre bandında gezersiniz. Tabii ki bu trafiğe ve sizin gaz pedalınıza basmanıza göre değişecektir. Multimedya ekranını değiştirmek güzel. Mesela şu anda Spotify'da hangi şarkı çalıyor onu da görebiliyorum. Navigasyonu buraya alabiliyorum. Sürüş ekranını buraya alabiliyorum. Görsel anlamda istediğim tüm verileri önümdeki ekranda görebiliyorum. Bu ekranı yine tabii kişiselleştirebiliyorsunuz. Farklı sürücüler için farklı menüleri buraya yansıtabiliyorsunuz. Hatta renklerini bile değiştirebiliyorsunuz. Head-up display'i nasıl açacağımızı bulamadık ve Opel'e geldik. Opel Mustang'a geldik. Hemen göstereyim. Ekranı şöyle üstten aşağı indirdiğimizde Head-up display menüsü geliyor. Bastığınızda aktif oluyor veya kapanıyor. Polarize bir gözlük kullanmamanız gerekiyor. Ayarını da buradan yapıyoruz. Şimdi ben yola çıkayım ve testimize devam edelim. Bu arada aracımız sadece 144 kilometrede, rodaj aşaması daha henüz yapılmamış. Ayarlamış olduğum hızı görüyorum, tabelayı görüyorum ve önde eğer bir araç varsa onu burada gösteriyor. Gerçekten Head-up display bir arabada olmasını istediğim özelliklerden biri. Bakın direksiyonu bıraktım. İleride kırmızı ışık var. Frene de basmayacağım. Evet, uyarı verdi. Çünkü hızlı yaklaşıyordum. Ben de frene bastım. Aracın henüz kaskosu yok. Çok fazla riske atmayalım. Sağ olsun Opel yetkilileri bizi kırmadı. Onlara da buradan tekrar teşekkür edelim. Süratim 90, 7. viteste, 1800 devir, 59 desibel. 100, 2000 devir, 60 desibel. 110, 8. vites, 1800 devir, 61 desibel. 120, 2100 devir, 62 desibel. 120'den sonra hafif hafif rüzgar sesi gelmeye başladı. Dışarıda bayağı rüzgar var. Motor sesi veya lastik sesi asla gelmiyor. Sürüş modunu spora aldım. 0-100 yapacağım. Şimdi. Hızlanması yeterli. 1.2 litrelik bir motordan bahsediyoruz. Bir de fren gaz yapalım. 0-100 yapacağım. Fren gaz. Şimdi. Kalkış biraz daha iyi oldu. Çekiş sistemi hafiften devreye girdi. Evet. Hızlanmasına da bakalım. Yeterli bir hızlanma veriyor arkadaşlar. Şu an 150 ile gidiyorum, 152 ile gidiyorum. Rüzgar sesi var fakat çok fazla rahatsız etmiyor. Ara hızlanmaya bakacağız. Bastım. Yeterli bir hızlanma var fakat daha güçlü bir motor olsun isterdim arkadaşlar. Sadece Türkiye'de 1.2 litrelik bir motor seçeneğimiz var. Keşke 1.6 turbo benzinli olsaydı. O zaman çok daha güzel, zevkli sürüşler elde ederdik. Drive Assist'i açtım. Bakın şeridi gayet güzel okuyor, gayet güzel ortalıyor. Drive Assist'in bir de nasıl viraj aldığını görelim. İleride bir viraj var. Direksiyona müdahale etmiyorum. Evet, gayet güzel. Virajın içinde kalarak dönmeye çalışıyor. Gayet başarılı. Şimdi Drive Assist'i tekrar devreye alıyorum. 90'a ayarladım. Direksiyona hiç müdahale etmiyorum. Tutmamı istediği direksiyonu tutmayacağım. Virajı gayet güzel dönüyor. Sesli uyarı verdi. Direksiyonu tutun diyor. Sesler arttı. Biraz çizginin sağına soluna çıktı. Hala tutuyor diyecektim ama çıktı. Herhangi bir uyarısı daha sonrasında yok ya da durdurma özelliği yok. Süratim 100. Panik fren yapacağım. Şimdi. Evet, fren mesafesi biraz uzun oldu gibi geldi bana. Burada asfaltın da biraz etkisi olabilir. Bir daha deneriz bunu. Süratim 100. Panik fren yapacağım. Şimdi. Evet, bu biraz daha iyiydi. Dörtleri yaktı. Tabii zemin ve lastik önemli fren mesafesinde. Şimdi aracın dinamiklerini biraz görelim. Spor moddayız. Direksiyon hissiyatına bakalım. Güzel, hisli bir direksiyonu var. Şehir içinde olduğu gibi değil. Tırmanma şeridindeyiz. Süratim 120'ye kadar çıktı, gayet iyi. 5. viteste, 6. viteste
Gaza bastığımda hemen 5. vitese düşüyor. Araçta gövde salınımı çok fazla yok. Frenaj, evet frenler güzel. Biraz bocaladı burada. ESP'nin devreye girmesiyle birlikte tekrar tam gaz oturdum. Biraz daha iyi hızlanmasını isterdim. Evet, küçük küçük kayıyor. Çok fazla müdahale etmiyor. Ağırlık transferi güzel. Dinamikleri iyi. Arkada özellikle biraz kopmalar yaşanıyor. Vites değişimlerine hemen bakalım. Kulakçıkların tepkisi güzel. 5. vitese kadar düştü. 6, 7, şöyle gaza basayım. 7, 6, 5, 4, 3. Güzel, vites değişim hızları gerçekten başarılı. Gelelim yakıt tüketimine. Test ortalamamız 9.1 litre. Bence bu başarılı bir değer. Genelde testlerimde minimum gördüğüm 8.5 litre benzinli araçlarda maksimumda 10-11 litreleri görmüştük. 2 defa da 0-100 yaptık. Bunu da ekleyelim. Siz ne yakarsınız uzun yolda? 5.5-6 litre bandında gezinirsiniz. 100-110 kilometre hızlarda seyrederseniz, süretinizi arttırdığınızda 6-6,5 litreleri görmeniz muhtemel. Harita ekranını hem sağdaki ekranda hem de önümdeki ekranda görebiliyorum. Aracın şehir dışı kullanımını da size şöyle özetleyeyim. Motor performansı yeterli. Çok iyi değil, çok kötü değil kesinlikle. Güvenlik anlamında çok güvenli bir araçta olduğunuzu belirtmek istiyorum. Uzun far asistanınız var, adaptif hız sabitleme sisteminiz var, şeritte tutma ve şeridi ortalama gibi sistemleriniz var. Çarpışma önlemleme sistemi yine araçta bulunuyor. Head-up display de uzun yolda bence olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi. Konforlu, koltuklar gayet güzel, baldır destekleri çok iyi iş görüyor. Direksiyon hissiyatı gayet güzel. Kör nokta uyarı sistemi hem şehir içinde hem şehir dışında çok iyi çalışıyor. Özellikle İstanbul gibi çok fazla motor trafiğinin olduğu illerde bence kör nokta uyarı sistemi olmazsa olmaz sistemlerden biri. Hatta en önemlisi. Opel Astra hem şehir içinde hem şehir dışında size güvenli ve konforlu bir sürüş vaat edecektir. Şunu da ekleyeyim. Aracın hiçbir yerinden trim sesi gelmedi. Tabii araç sıfır. Fakat sıfır araçlarda da trim sesine rastladık daha önce. Opel Astra Edition, GS ve Ultimate olmak üzere toplam 3 tane donanım seçeneğiyle birlikte geliyor. Edition'da 16 inçlik jantlarla geliyor. Kamera bazlı aktif acil frenleme sistemimiz var. Full LED farlarımız, ön arka park sensörleri, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ile birlikte geliyor. GS donanımda 17 inç jantlar oluyor. Adaptif hız sabitleme özelliğimiz geliyor ve radar bazlı fren sistemi geliyor ve aynı zamanda 360 derece kamera sistemi ekleniyor ve AGR onaylı spor tip koltuklar standart olarak sunuluyor ve siyah tavan ekleniyor. Ultimate yani bu donanıma geldiğimizde 18 inç çaplı lastikler geliyor ki çok güzel duruyor. Intelli Lux piksel LED farlarımız geliyor. Sürüş destek sistemlerimiz, AGR onaylı hafızalı koltuğumuz geliyor ve head-up display'imiz bulunuyor. Eğer bütçeniz yeterse özellikle Ultimate donanımı tercih etmenizi tavsiye ederim. Bütçenizi çok fazla zorlayamayacaksanızsa GS donanımı almanızı tavsiye ederim. Günün sonunda Opel Astra sürüş karakteristiğiyle, malzeme kalitesiyle benden iyi notlar aldı. Kesinlikle tavsiye edebileceğim güzel bir otomobil. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.